Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, sağ olun Fatih Bey. Hocam daha önceki programımızda hatırlarsanız eğer saç ekimin hastalarının ön hazırlığından bahsetmiştiniz ve inanılmaz güzel bir hazırlık dönemi onlara yaşatıyorsunuz hastalarınıza. Daha sonrasında planlama açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğini, burada yapılan hataların nasıl sonuçlara varacağını anlatmıştınız. Bugünkü programımızda ise özellikle ekim aşamasından bahsetmek istiyorum. Bunları sorgulamak istiyorum. Burada yapılan hatalardan biraz konuşmak isteriz. Uygundur değil mi hocam? Tabii ki hocam. Hocam peki saç ekimi sırasında kökleri toplarken yapılan hatalar nelerdir? Biraz bundan bahseder misiniz? Bununla başlayalım. Tabii ki hocam. Tabii hazırlık aşamasında yapılan hataları geçen programda konuşmuştuk. Şimdi evet çok doğru bu şekilde devam ettiğimiz çok iyi ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Saç ekimi planlaması yapıldı. Artık her şey hazır. Saç ekimi yapabileceğimiz bir hastamız karşımıza geldiğinde önce saçlarını kesiyoruz ya da kesmiyoruz ama önce bir dezenfeksiyon yapıyoruz. Donör sahadan saçları sökeceğimiz anda gerekli temizliği yaptıktan sonra bir lokal anestezi yapıyoruz. Ya da sedasyon anestezisi altında bir lokal anestezi yapıyoruz. Lokal anesteziden sonra cilt altına bir miktar sıvı verip tabii bu verdiğimiz sıvı hastanın gene cilt rengine, oradaki var olan saçların sıklığına, saçların yapısına bağlı olarak belli doğru alana o sıvıyı vermek lazım. Örneğin Mısırlı bir hasta geldiğinde onların cilt altındaki o kılıktan kasın kısa olmasına bağlı saçlar dik çıkar ama onların kökleri yay gibi olur. Mesela onlara o sıvıyı verirken orta kısma, o perifoliklerin üstüne vermek lazım. Yani çok önemli bir şey çünkü eğer ki normal Türkiye'deki bir hasta gibi cilt altına o yağ dokusunun perifoliklerin alan o sıvıyı verirseniz tam tersine o şey gibi olan, balık sırtı gibi olan o folikül yapısı biraz daha bozulacak ve gerçekten çıkmayacak. O yüzden planlama saçları sökerken hastanın milliyeti, cinsi, kıl rengi, kıl tipi, kıl kalınlığı, kıl şekli o kadar önemli ki. Kıvırcık saçla düz saç bile birbirinden farklı. Tabii çok farklı. Foliküler yapılar çok farklı. Kalınlığı çok farklı. İşte o sırada vereceğiniz en önemli karar kullanacağınız trapanın kalınlığı. Şimdi saç ekiminde aslında hastaların, danışanların en çok sorması gereken konu aslında kaç milimetrelik uçla o folikülleri topluyorsunuz? Bence bu olmalı. Evet. Çünkü FUE dediğimiz şey folikül ünite extraction, folikülleri ünite hariç çeker çıkartmak demek. Herkes aynı şeyi yaptığın zaman herkes aynı şeyi yapmıyor. Düşünün ki o üniteyi birisi 1 milimetrelik bir trapanla çıkarıyor, birisi 0,6 milimetrelik trapanla çıkartıyor. Şimdi düşünün ki öyle düşünün, foliküller arasındaki mesafe, kıllar arasındaki mesafe yaklaşık olarak 0,2-0,3 milimetre gibi bir mesafe var aralarında. Siz birisini çıkarttığınızda o aradaki alandan onu çıkartmanız lazım. Yani kullandığınız trapanı cilde yerleştirirken sağında var olan ya da solunda var olan bir foliküle değmemeniz lazım. Eğer değerseniz onu öldürürsünüz. Evet. Yani o yüzden çıkarttığınız folikülün etrafında çalışmanız lazım. Ve o etrafında çalışırken sağına ya da soluna değmemeniz lazım. İşte değerseniz var olan bir saçı öldürürsünüz. Artı onu çıkartırken, o çıkaracağınız folikülü çıkartırken doğru açıyla, doğru şekilde çıkartamazsanız 10 tane folikül sökersiniz. Bunların 5 tanesi ölü olur, 5 tanesi sağlıklı olur. Hatta kalanları bile belki de hasarlarsınız. Hasarlarsınız. Evet. Artık kalın uç kullandığınızda hem sağdaki soldakini öldürüyorsunuz hem de söktüğünüz bölgede böyle zımba deliği gibi kocaman skatrisler yapıyorsunuz. Bizim dokumuz çok akıllı bir doku. Eğer ne kadar ona saygılı olursan o doku o kadar bizi ödüllendiriyor. Dokuya ne kadar saygısızlık yaparsanız doku o derece cezalandırıyor. İşte uç büyüdükçe, o kökleri söktüğümüz trapanın çapı büyüdükçe dokuya yaptığımız saygısızlık artıyor. Evet. Eğer dokuya saygılı olursak onları hem de çok daha rahat çıkartacağız, hem daha doğru çıkartacağız, hem çıkarttığımız foliküllerin dışındaki foliküllere zarar vermeyeceğiz. O yüzden yapılan en büyük hata deneyimsiz ellerde ince uç kullanmak. Biz bunu hatırlıyorum ilk FUE çıktığında 2005-2004 yıllarında 1.5'e çalışıyorduk. Siz de öyle çalıştınız Fatih Bey. Evet. Ondan sonra 1.3'e düştük. Ondan sonra 1.2, ondan sonra 1, ondan sonra 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. Aslında buradaki en önemli şey
bizim gözlerimiz ve ellerimizdeki o kas hafızamızın simultane çalışması. Bisiklet sürmek gibi. Evet. Ama bunu yaptıkça gelişiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız bize saç ekimi eğitimi için geliyorlar. Hocam biraz yavaş çalışın diyorlar. Artık yapamıyorsun ki. Yani niye elini sürekli açısını değiştiriyorsun? Artık o refleks olmaya başlıyor. Yani bizim gözlerimiz ve o kaslarımız, o kas hafızası gelişiyor. İşte o kas hafızası geliştikçe ince uça çalışabilirsiniz. O yüzden yeni başlayan arkadaşlara ben hep şunu söylerim. Önce fut yapın derim. Evet. Çünkü fut yapınca cilt altını öğreniyorsun, o dokuyu öğreniyorsun, cilt altı yağ dokusunu, oradaki anatomiyi öğreniyorsun ve ondan sonra fuyu yaptığında en azından onu çıkartırken hangi alanda olduğunu öğreniyorsun. Ve belli bir zaman sonra kalınmışla başlayacaksın ve çalıştıkça, kas hafızası geliştikçe ince uca geçeceksin. Direkt en başlangıçta görüyorum 0.8'de başlamaya çalışan arkadaşlar oluyor, görüyorum bunu ve parçalıyorlar. Çıkarttığın kökü parçaladıktan sonra, o öldükten sonra onun bir anlamı yok. Onu bir de ekiyorlar hocam. Hiçbir anlamı yok, boşu boşuna. Evet, yani 7 binler, 8 binler, 10 binler havada uçuyor ama önemli olan kaç tane yaptığın değil, kaç tane sağlıklı söküp kaç tane sağlıklı ektiğin. Evet. İşte bu söküm aşamasında çok ciddi hatalar yapılıyor. O nedenle hekimimizi seçerken ben hep bunu söyleyeyim, lütfen deneyimli bir ele gidin. Araştırarak yapın. Genelde biz de bunu çok yaşadık. İlk yaptığımız yıllarda kendimizi efsane çok iyi yapar. Değil, öyle değil. Gün geçtikçe daha çok. Belki hızlanıyoruz ama belki bir zaman sonra yavaşlamaya başlıyorsun. Çok ilerledikçe biraz daha yavaşlıyorsun. Özün 5.000 tane graft, 6.000 tane graft yaparım diyorsun ama zaman geçtikçe aslında öyle bir şeyin doğru olmadığını fark etmeye başlıyorsun. Diyorsun ki ben sana bugün 2.000 tane, 3.000 tane yapayım, yarın gel bir daha yapayım diyorsun. Hocam hatta şöyle bir şey de var. 7.000 graft yapılmış bir hastanın sonucuyla 3.500 graft yapılmış bir hastanın sonucuna bakıyorum. Bazen 3.500 yapılmış hasta daha iyi görünüyor. Ya diyorsun 7.000 demek ki burada aslında şişirme var yani. Sayı olarak alınmış, sayı olarak ekilmiş ama sonuç yok. Hüsran. Evet. Bunun %50'si ölmüştür. Emin olun ki o 7.000 graft sökerken en az 7.000 de öldürmüşlerdi belki de orada. Muhtemelen. Evet. O yüzden hastalar sorgularken, danışanlar sorgularken, araştırırken bence ilk sorması gereken sorular bize kaç milimetrelik trapanla çıkartıyorsun? Ve bunu operasyon sırasında hastanın da kontrol etmesin. Bak diyorum, ben gösteriyorum. Bak bu uçta çıkartıyorum, bak numarasına bak diyorum. Çünkü hastaya yaptığın her uygulamayı her aşamasında bilmesi lazım diye düşünüyorum. Hastalar bize soruyor bazen, hocam sedasyonla mı yapayım ameliyatını yoksa lokalle mi yap? Ben sedasyon da istemiyorum. İstiyorum ki operasyonu kim yaptığını gör, bil ve her aşamasını anla. Evet. Kesinlikle doğru. Peki hocam şimdi saç ekimi uzun bir işlem. Evet. Yaklaşık olarak 7-8 saat sürüyor düzgün bir uygulamada. Ama şimdi graftleri aldık. Bu yaklaşık olarak 2 saatlik süren bir uygulama minimum diyeyim size. Evet. Bazen 3 saat bile sürebilir. Bu esnada ilk aldığınız graft ile son aldığınız graft arasında 2-3 saatlik bir bekleme zamanı var. Evet. Burada yapılan hatalar nedir? Şimdi sevgili hocam, prensip olarak ilk söktüğümüz graftleri ilk ekiyoruz. Ama sonuçta o söktüğümüz graftler dokunun dışında kalıyor. Tabii. O yüzden bunları uygun bir sıvıda, uygun bir sıcaklıkta ve uygun bir yerde saklamak lazım. Evet. Yani ben prensip olarak sakladığım 64 santigrat derecelik benim masalarım var. Özel masalar yaptırdık. Hatta bunları gittik bir buzdolabıcı bulduk kendimize. Böyle bir fabrikayla görüştüm. Onlara yaptırdığım bir masam var. Böyle artı 4 santigrat sıcaklıkla ayarlayabiliyorsun. Artı 4, artı 6, artı 8 ayarlayabiliyorsunuz. Onun üstünde bekletiyoruz. Ve saç ekimi yapan bütün arkadaşlar mutlaka belli bir sıcakta tutmaları öneriyorum. Evet. Ve öyle de olmalı. Artı beklettiğimiz sıvı da çok önemli. Hani daha çok organ nakli sırasında kullanılan sıvıları kullanabiliriz. Serum fizyolojik, ona bir takım amino asitleri ilave edip, bir takım vitamin ilave edip orada da bekletebiliriz. Yani beklediğimiz sıvı, beklettiğimiz sıcaklık ve ortam çok önemli. Artı dışarıda beklediği süre. O nedenle ilk söktüğümüz saçları ilk ekmemiz lazım. Eğer ki yaptığımız operasyon 8-9 saati geçecekse bence yapmamak lazım. Ben prensip olarak öyle yapıyorum. Hiçbir ameliyatım asla ve asla 8 saati geçmemesini istiyorum. Eğer o saati geçeceğini anlıyorsam hastama diyorum ben sana söz verdiğim grafti yapamayacağım bu operasyonda. Yarın devam edeceğim. Çünkü belli bir süreden fazla dışarıya kaldıklarında dışarıda ne kadar uygun sıcaklık olursa olsun, ne kadar uygun sıvı olursa olsun onları yine kaybetme ihtimalimiz var. Hocam, o nedenle uygun sürede, uygun sıvıda ve uygun sıcaklıkta saklamak lazım. Bir de hocam operasyon odası da çok önemli. Operasyon odası eğer merdiven altı bir yerde yol geçen hanı gibi giren, çıkan oluyorsa ki
Bunlara çok enfeksiyon. ya bunlara dikkat edilmiyor diye biliyorum. Hocam şimdi şöyle, Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi aslında bu bahsettiğin merdiven altı sorunu. Evet. Yani hatta ben bu konuda Türk Tabipleri Birliği'ne çok kızıyorum. Bunu saklamıyorum. Türk Tabipleri Birliği bununla ilgilenmesi lazım. Yani hekim olmayan insanların, ehil olmayan insanların ve kendini hekim olmadığı halde hekim gibi tanınan insanların böyle merdiven altı gibi yerlerde saç ekimi yapıyorlar. Yani evet, çok ciddi bir talep var, çok ciddi bir arz var. Bunun karşısında belki de Türkiye'deki hekim sayısı, klinik sayısı bunu karşılamadığı için bu merdiven altına kaçmış olması bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Örneğin diyoruz ki +4 santigratı saklamak lazım. Onu buzdolabının içinde saklayamazsınız çünkü azot dönüyor onun içinde. O dönen azot mesela o köke zarar verebilir. Veyahut da çalıştığınız ortam steril değil. Bakteri, virüs, o çıkarttığınız kökleri herhangi bir enfeksiyon bulaştırdığınızda yaşanabilecek enfeksiyonu hiç düşünmek bile istemiyorum. Ki öyle çok vakada gördüm. Çok ciddi saç ekimi sırasında gelişen ve saç ekimi sırasında gelişen enfeksiyonlar gördüm. Nekrotizen fasit de gördüm. Yani siz plastikçiler olarak bunun nereye gidebileceğini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden insanlar seçtikleri hekimi mutlak sorgulasınlar. Seçtikleri kliniği mutlak sorgulasınlar. Hatta ve hatta sağlık müdürlüğünü arayıp sorsunlar. Böyle bir kurum var. Bu kurumda saç ekimi yapılabiliyor mu? Bunu falanca yapacak. Bunun lisansı var mı? Bunun yetkisi var mı diye bunu da sorgulasınlar. Çünkü saç ekimi öyle basit bir olay değil. Gerçekten çok ciddi komplikasyonları olan ve insan sağlığına çok ciddi zarar verebilecek bir olay. Saçları sökerken bile çok ciddi zarar verebilirsiniz. İşte bekleme sırasında da o uygun sıcaklık, uygun ortam, uygun sıvı, ehil bir yer olmasa gerçekten saç ekimi bir hüsran olabiliyor sevgili hocam. Hocam işte gazetelerde okuyoruz yani her ay bir kişi bundan vefat ediyor biliyorsunuz. Sebebi nedir? Yine merdiven altı yerlerde yapılan ön çalışmaları yapılmamış sağlık personelinin ciddi olmadığı bir ortamda yapılan hastalar çoğunlukla oluşturuyor. Peki hocam kanal açarken yapılan hatalar ne olabilir? Şimdi alım aşamasına geçtik diyelim. Evet. Şimdi kanal aşamasına geçtiğimizde işte kanal aşamasındaki en önemli şey demin de bahsettiğimiz gibi hani sökerken kullandığımız ucun inceliği. Ya 0.6 milimetrelik bir trapan ya da 0.7 milimetrelik bir trapanla söktüğünüz bir grefti siz 0.8-0.9'luk bir trapanla açtığınız kanala yerleştirebilirsiniz. Mantık şu, dokuya ne kadar saygılı olursanız doku o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısızlık yaparsanız doku sizi o kadar cezalandırır. O yüzden kanal açarken kullanacağımız ekipmanın dokuya en az zarar veren, en ince bir materyalle açmak lazım. Günümüzde safir uç diye bir uç var. Ben kendim kullanıyorum. Çok ince bir materyaldir. Dokuya çok saygılıdır. Ucu kama gibidir. Genellikle onu kullanıyorum. Onu kullanırken mutlak surette eğer ki saç olan bir alanda çalışıyorsanız mutlaka bir lüpla çalışmanız lazım. Çünkü o kanalı açarken var olan saça çıkış yöne paralel açmanız lazım. Yani bir kanal açarken orada var olan bir saçı öldürmemeniz lazım. Sıklaştırma planlıyorsunuz. Sıklaştırma yaparken kanal açarken hastaya yararına zarar da verebilirsiniz kanal açarken. Çünkü var olan bir saça öldürebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik gerçekten ama o kadar teknik ve önemli bilgilerden bahsettiniz ki eminim ki izleyen seyircilerimiz de sizin demek istediklerinizi tam ve net anlamda anlamışlardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Programımızın bugünkü konuğu saç ekimi uzmanı Nedim Ardıç idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.